geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün dış hatlar İGA Lunch'tayız. Ama biliyorsunuz İGA Lunch'ın iç hatları da var. Bugün seyahat etmeyi çok seviyoruz. Bir süredir de edemedik biliyoruz. Ama seyahat ederken uçakta ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, seyahat öncesi, seyahat sonrası nasıl besleneceğiz? Bütün bunları konuşmak için çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Sevgili Doktor Ayşegül Çoruhlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu seyahat işi çok önemli. Evet. Ama seyahat sonrasında bütün metabolizma ve dengemiz de bozuluyor. Doğru. Özellikle uzun uçunca. Uzun uçunca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Siz ne dersiniz Ayşegül Hanımcığım bu konuda? Yani aslında özellikle işte eskiden hani jet lag diye bir kavram. Jet lag. Değil mi? Yani bunu biliyoruz. Evet. Eskiden seyahat edebildiğimiz günlerde inşallah yakında da yine edeceğiz. İnşallah. Kıtalar arası saat farkı olduğu zaman vücut onunla bir uyumlanmakta zorlanıyordu. Zaten hani uçakta uzun oturmak ayrı bir konu ama ne oluyordu da biz buradan işte kıtalar arası uçtuğumuzda uykumuz değişiyor, bağırsak alışkanlıklarımız değişiyor, sindirim değişiyor falan. Ve işte buna jet lag diyorduk, uçağın yaptığı bir şey. Evet. Şimdi bu jet lag aslında biyolojik bir şey. Evet. Yani bizim vücudumuz bir iç saati var. Evet, yani doğru. Biz bunu uzun uçuşta anlıyoruz ama normalde de hep bir iç saatimiz var. Tabii. Vücudun içinin 24 saatlik, hatta 24 saat 11 dakikadır günlük ritmi var. Bu biyolojik. Evet. Ve buna sirkadiyen iç saat deniyor. Biz kıtalar arası seyahat ettiğimizde farklı bir zamanda doğan güneş ya da batan güneş o iç saati değiştiriyor. Evet. Biz seyahat etmeyi seviyoruz, istiyoruz Çok. ki daha çok dolaşabilelim, Gezelim. her yeri görebilelim. Bunun vücutla adaptasyonu sağlamak için de bir takım triklerimiz, bir takım ufak sırlarımız olabilir. Tabii ki. Vücut zorlanınca biz onu düzeltebiliriz. Doğru. Bunun içinde tabii ki yeme içme düzenimiz de var uçakta. Harika. Efendim ben hayranlıkla dinledim herhalde. Siz de dinlemişsinizdir. Hiç gözümü kırpmadan dinledim. Çünkü seyahatlerde hepimizin metabolizması alt üst oluyor. Hele mesela benim özellikle bağırsak sistemim tamamen çöküyor. Değil mi? Dediğiniz çok doğru. Yani bu güneş, gün doğdu, gün battı. Bu saatler çok önemli. Peki biz bu dönemde ne yemeliyiz, ne içmeliyiz? Evet. Uçakta genelde bu yüzden sindirimi kolay şeyler tüketmek lazım. Burada sindirimi kolay dediğimde benim aklıma gelenleri söyleyeyim. Sonra Tamam. siz de bu işin lezzetli tarafını bilen biri olarak aklıma gelmeyenler de lezzetli kısmından Tabii. bana yardımcı olun. Şimdi değil mi? Çok çeşitli çorbalar zaten önden sindirilmiş olduğuna göre Doğru. bu tercih edilebilir. Önümüze gelen yiyeceklerde mesela tavuk olabiliyor, et olabiliyor, balık olabiliyor. Balık daha kolay sindirimi değil mi? Bence de. Etten daha kolay sindiriyoruz. Bence de. Ama et yiyeceksek de yanına bir salata isteyebiliriz. Hani böyle pilav ve makarna olmasın da şişirmesin bizi diye. Evet, İkisi doğru, beraber şişirebiliyor. Ya da mesela sandviç geldiğinde o sandviçin belki alt üst ekmeğinden birini bırakıp bizi şişirmesin diye yani en azından bir tanesini yiyebiliriz. Daha yavaş yeriz. Evet. Bazen şarküteri ürünü olarak ürünler geliyor. Birazcık belki peynir işlerini de azaltabiliriz de kuru yemişleri tercih edebiliriz. Ben mutlaka. Orada yemek için. Mutlaka. Hava yollarının çok güzel, özellikle bizimkilerin zeytinyağlı mutfağı var. Evet. Onlardan istediğimiz şekilde yiyebiliriz. Bence havaalanı, yani uçakta yeme işindeki birinci hani ipucu bir gevşeyerek, zaten uçaktayız, bir yere gidemiyoruz ya, bir lokmaları çiğnemeyi sayarak yemektir. Çünkü biz önümüze gelen uçak yemeği de az da gözükse hızlı yediğimizde o daha burada taş gibi durur. Evet. İndiğimizde uçaktan sindirimimiz, gazımız, kabızlığımız ilerler. Çünkü zaten saatle bozuldu. Biz vücudu ayarlayabilsin diye enzim sistemini her lokmayı minimum 20 sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 sayıp 20. 8, Zaten 9, uçakta 10, vakit var. Her lokma 20 sayılabilir. Siz mesela uçakta neler yemeyi tercih ediyorsunuz? Damak tadı da olarak. Ayşegül Hanımcığım, ben mutlaka çantamda şimdi bile vardır. Böyle bir torba kuru yemişim olur. Kuru üzüm çok severim. Siyah üzüm özellikle. Kuru eriğim olur mutlaka. Badem koyarım, fındık koyarım, ceviz koyarım. Böyle bir de beyaz leblebi. Böyle bir karışımım vardır. Acıktıkça mutlaka onlardan ara öğün gibi atıştırırım. Mutlaka her yerde çocuklara veririm. Orada tanıdık bir yolcu varsa ona da dağıtırım. Çok hoş. Benim olur mutlaka bunlar. Bence iyi bir şey değil mi? İyi bir şey, çünkü bazen menüyü beğendi beğenmedi olabilir.
Evet. Bazen gene uçakta aç hissetmeden de yediğimiz çok oluyor, Evet, biliyorsunuz değil evet, mi? biliyorum. Sıkılıyoruz çünkü. Sıkılıyoruz. Normalde bile gittiğimiz yerin sabah kahvaltı ya da öğle yemeği oluyor. Halbuki bizim orada akşam olmuş oluyor. Çok doğru. Ya da gece yarısı 3 oluyor. Çok doğru. Mide daha acıkmamış oluyor. Orada bir böyle hani olay olsun diye yemek yeniyor ya. Oralarda hani yarısını yiyebiliriz. Ya da böyle daha hafif bir şey, sindirimi daha kolay diye oyalanmak adına kuru yemişlerimizi falan yiyebiliriz. Efendim biz bugün İGAPAS'ın misafirleriyiz. Siz de dış hatlar ya da iç hatlara geldiğinizde huzur içinde son derece hijyenik bir ortamda yemek yiyebilirsiniz. Rahatlarsınız, ferahlarsınız. Efendim uçağa binmeden önce sağlıklı bir yemek yiyip sonra uçağa binmek de çok önemli. Siz ne dersiniz Ayşegül Aynı Hanım? şekilde. Değil mi? Zaten uçaktaki yemek güzel ama onun bir sorunu oluyor saat veya hareketsizlik yüzünden, Evet. kısa da uçsa. O yüzden önden güzel, keyifli bir mutfakta Evet. yapılmış yemekleri yesek çok iyi olur. Sizin lezzetli güvecinizin Evet. tadına bakmak istiyoruz. Efendim bugün ben size İGAPAS'ta özellikle etli, fakat şimdi bahar geldi. Şöyle çağla bademleri çıktı. Evet, öyle Çağla bile bademli öyle bile yeniliyor. Anadolu'nun çok eski bir geleneği aslında. Bahar meyveleri katarlar, kuru erik katarlar ya da baharda çıkan yeni eriklerden katarlar. Patlıcanlı, bol sarımsaklı güzel bir güveç yapacağım. Her söylediğiniz benim çok tüketmeyi sevdiğim şeyler. Anadolu mutfağı çok zengin bir mutfak. Mesela bir güveç yapacağım. O güvecin içine Malatya'dan getireyim kuru eriği koyacağız. Şimdi tam çağla bademi zamanı. Çağla bademi kullanacağız. Taze bahar meyvelerini kullanacağız yani. Kuşbaşı kuzu etimiz var, kemikli ve kemiksiz. Parmak şeklinde doğradığımız patlıcanlar yeni çıkmaya başladı. Domatesler de öyle. Bir de bol sarımsak var. Süper. Güveç kabı çok önemli bir kere. Evet. Niye öyledir acaba? Çünkü bu çok bir antik dönemden beri kullanılan bir kap. Toprak tadı mutlaka yemeğin içine geliyor. Topraktan yetişen bütün bu ürünler bu güvecin içinde bir araya geliyor. Ve bir de Onun yuvası orası evet, yani. bu yiyecekler bir çelik tencerede o tadı vermez. Bakır olabilir ama en iyi bakır da tadı sağlıklı. bakır da çok sağlıklı ama en iyi tadı güveç kap verir, toprak kap verir. Bunları topraktan topladık, tekrar toprağa Aynen. koyuyoruz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne tatlısınız. Şimdi efendim önce şu etlerimizi Hasan Usta ile konuştuk. Çok tatlı bir Hasan şefimiz var. Dedik ki etleri önceden şöyle bir mühürleyelim. Şefler öyle yapıyor ya. Mühürlemek. Çünkü niye mühürlüyoruz? Etin suyunu salmaması. Etin suyu içinde yüksek ateşte mühürlüyoruz. Et bütün suyunu ve lezzetini içine çekiyor. Kabuğu Dışarıya vermiyor. olduğu için. Kabuk bağlıyor yani Wok'ta dediğiniz. pişirme gibi. Wok'ta pişirme gibi. Şimdi bunun üzerine ilk önce şu sarımsaklarımızdan birkaç tane atalım. Efendim, bu çok önemli. Çağla bademi ekşilik vermek için kullanıyoruz. Ayrıca meyveleri yemekte de kullanıyoruz. Anadolu mutfağında var bu. Şimdi bu tabii büyüyecek badem olacak. O yüzden daha henüz çağla halindeyken şu içinin çekirdeğini çıkarıyoruz. Çünkü bu acılık veriyor. Şimdi onu çıkardık. Zaten Hasan şefim sağ olsun hep çıkarmış, bana hazırlamış, şahane hazırlık yapmış. Bu çağlalardan da koyuyoruz. Kayısı, erik, ayva, elma. Ayva da iyi fikir. Çok iyi fikir. Elma da kullanabilirsiniz ama elma o yediğimiz tatlı elma değil, biraz ekşi elma olması yeşil. lazım. Evet. Buna nar da katılır. Yani istediğiniz tüm meyvelerle etli meyveli bir yemek yapabilirsiniz. Biraz çağla bademinden koydum. Harika. Biraz ben bunları Malatya'dan getirdim. Kadınlar kendileri kurutmuşlar yazın. Bu şahane bir kuru erik. İçinde çekirdeği var. Ben böyle kullanmayı da çok seviyorum. Eriklerimizi de ilave ediyoruz. Erik ama çok faydalı değil mi? Ben bunu Yani aslında yemeği hepsi çok seviyorum. faydalı da bu işte patlıcanın rengini veren, eriğin rengini veren koyu renkler Evet. Genel olarak bitkiler klasmanında daha yukarıya konuluyor. Çok doğru. Yüksek antioksidanı var, yüksek koruyuculuğu Çok var doğru. diye. Vücut için tereyağı ve buna benzer yağlar, Hindistan cevizi yağı olabilir, mesela sade yağ olabilir. Sade yağ O olabilir. kadar hızlı enerjiye dönüşüyor ki bağırsaktaki bütün hücreler bitkisel beslendiğimizde ürettiği bu şeyle kendilerini yenilemek için enerji buluyorlar. Ve mesela uçağa da bağlamak istersek gittik mesela uykumuz geldi. Ne yaparız değil mi? Bir kahve içeriz. Bir uykumuzu Mutlaka. ertelemek için eğer gündüzse. İşte onun içerisine biraz sade yağ, tereyağı eklediğimiz zaman Siz buna tereyağı eklediniz kahveye. tereyağı ekledim. Siz bana
bunun benzerlerini yapıyorlar dediniz Tabii halk, ki. değil mi? Evet, Anadolu'da Nasıl yapıyorlar? Anadolu'da çok eski bir gelenektir. Sütlü kahve yaparlar mesela. İçine mutlaka bol tereyağı koyarlar, eritirler. Böylece enerji kazanırlar. Bağa, bostana, tarlaya giderken o sütlü kahveyi içerler, bol tereyağlı. İşte. Ben Azerbaycan'da da program yapıyorum. Azerbaycan'da da misafirlere mutlaka sütlü kahve, içine de bol tereyağı koyarlar. Biz tereyağını ekmeğe sürüp üstüne reçelini falan koymadığımız sürece, yani tatlı bir şey yanına koymadığımızda o kalori öyle olmuyor. Tamam. Biz bunu tek içtiğimiz zaman bu sadece kaslara, beyne, bağırsağa gidip enerji oluyor. O yüzden Harika içiyorlarmış bir bilgi. onlar da. Evet, öyleydi. Efendim şimdi ne yaptık? Aralara erikleri, sonra çağla bademlerini koyduk. Ondan sonra şimdi domatesler var. Sarımsakları attık. Şimdi domateslerden ilave edelim. Birazcık gördüğünüz gibi tereyağı koyabiliyoruz. Bu harika bir bilgi. Ben çünkü tereyağı mutlaka zeytinyağında çok severim. Ama tereyağıyla zeytinyağını bir arada mutlaka kullanıyorum. Esasında tereyağı bence, yani biyokimyacı olarak siz de kimya eğitimi Ben de almışsınız. kimya eğitimi aldım. Tereyağının pişirilip yüksek ısıyla temas etmesi zeytinyağınınki kadar problemli değil. Zeytinyağı pişirerek değil, üstüne eklemek önemlidir. Evet, sızma zeytinyağında öyle Ama yaparız. bunu pişirebiliyoruz. Pişirebiliyoruz. Dolayısıyla aslında tereyağlı yemek dünyasına geri dönmeliyiz. Konu ona ekmek banmamak. Evet, siz de ekmek banmayın. Ben içine bolca sebze koydum, meyve koydum. Her şey Evet. var. Yani bir tabakta bütün beslenme ögeleri var. Meyvesi var, sebzesi var, eti var. Değil mi efendim? Daha ne Evet, olsun ben onları yani? ayrı ayrı yiyordum. Burada Burada bir arada yiyeceğiz. Şimdi bunun içine şöyle yarım su bardağı kadar da su katacağız ve bu artık fırına gidecek. Et suyu falan oluyor mu? Et suyu da olabilir ama et kendisi olduğu için Olsun. suya gerek yok. Bir kere ağır ateşte yaklaşık böyle 2-2,5 saat pişecek. Ağır ateş çok önemli. Evet. Şimdi bir kere yemeğin bütün lezzetlerinin birbirine geçmesi, birbirini tanıyor burada yiyecekler. Bravo. Birbirlerini bir tanıyacaklar. Sonra o lezzetler yavaş yavaş birbirine geçecek. Bu ağır ateşte olur. Hızlı ateşte şaşırırlar. Bravo. Tam olarak da benim bazı yiyecekleri yüksek ısıda kızartmak ve kavurmakla ilgili söylediğim şey bu birbirlerini tanıyıp tanımama Evet. hikayesi. Onu şuraya bağlayayım. Bizim vücudumuz da yiyecekleri tanıyor. Evet. Eğer biz bir yiyeceği az pişmiş, pişmemiş veya çok yavaş ısıda ufak ufak pişirilmiş olarak gövdemize sokarsak o yiyeceğin yapısı kimyasal olarak molekülü bozulmuyor. Bozulmuyor. Ama özellikle de içerisinde sebze ya da hayvansal gıda gibi Evet. şeyler varsa onun içerisindeki proteinlerin denatüre olmaması lazım. Protein denatürasyonu, ben bu proteini tanıyordum, şimdi tanımıyorum. Bu yeni bir şey demek. Anlatabiliyor çok iyi muyum? anladım. Eti biz kavurduğumuzda, barbekü yaptığımızdaki etin proteiniyle haşlanmış ya da yavaş pişmiş etin proteini vücut farklı algılıyor. Şimdi bunlar birbirleriyle bir 2 saat tanışsınlar, Tamam. birleşsinler, bir lezzet oluştursunlar. Bunun içine böyle yarım su bardağı kadar da su katacağız. Hasan Ustam benim burada. Sevgili Hasan Şefim, size çok zahmet olacak. Bunu artık koyabiliriz fırına. O pişmeye gitti. Efendim İgalanç sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün Anadolu'nun çok kadim bir yemeği olan çok eski meyveli bir güveç denedik. Şimdi fırında pişti, geliyor Ayşegül. Hasan Şef'im pişirdiniz mi? Evet, hazır. Harikasınız. Bakar mısınız? Çok teşekkürler. Hasan Şef'im elim yanmaz, sen hiç merak etme. Şimdi efendim mis gibi kokular gelmeye başladı. Evet, keşke kokusunu duysanız. Keşke kokulu Harikasınız. Renkler canlı, çok Canlı. ölmemişler. Bakar mısın şuraya? Çünkü yavaş pişmişler. Yavaş pişmişler. Şimdi bak Ayşegül'cüm ne kadar güzel. Bir tarafta erikler, bir tarafta patlıcanlar, bir tarafta çağlalar. Et var bunun içinde. Bolca sarımsak koyduk. Yeşil erik de koyabiliriz ama biz siyah erik koyduk. Onu sana vereyim. Harika. Efendim şimdi bu muhteşem Anadolu yemeğinin şöyle erik kısmı var, patlıcan kısmı var. Bakayım erik nasıl olmuş. Şahane bir ekşilik. Değil mi? Çağla da çok yakıştı. Muhteşem bir yemek. O kadar zengin ki. Ne kadar teşekkür etsem azdır.
Ben teşekkür ederim. Ayşegül çok teşekkür Elinize ederim. sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Efendim bundan önce hep İgalanca misafir olarak geliyorduk. Bugün gördüğünüz gibi ben de misafir ağırlamaya başladım. Burası benim evim gibi oldu. Mutfağım gibi. Burası da misafir odam gibi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Çok sevgili güzel İgalanca, İgapas'a, tüm İGA çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok güler yüzlü ve çok misafirperver. Tekrar görüşünceye kadar bir başka İGA sohbetinde hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın, sağ olun. Allah'a ısmarladık.